Kaç yaşında? Küçük 10 yaşında, büyük 20 yaşında. Tamam. Anne baba yaşıyor mu senin? İkisi de rahmetli. İkisi de mi? Zor doğum olmuş, öyle dedi annem. Aha. Çok ufak doğmuşum, 1 kilo bile doğmamışım. Babanın ölümü? Babam 5 sene önce öldü. Hı hı. Babamınki ani oldu. Hı hı. Kalp krizi gibi bir şey mi? Evet, yurt dışındayken kalp krizi geçirdi. Vücudum uyuştu. Tamam. Peki kaybetme korkunu nasıl yenebildin mi? Kaybettim zaten. Evet. Ve Bir kızımı kaybettim. kızını kaybettin. Evet, O ne zaman oldu? 22 yıl önce. Tamam. Neden kaybettin? Kanserden. Tamam. Ağlayabilirsin. Ben onu kucağıma alamadım. Yasaktı. Odadan çıktım. Anne al demesine dayanamadım. Döndüğümde ölmüştü. Neyi söyleyemedin? Neyi yapamadın? Ona yaklaşmam yasaktı. Hı hı. Tedaviler yüzünden. Evet. Dokunamıyordum bile. Hı hı. İlik nakli olacak dediler ama beni kandırdılar. Peki ona dokunamamış olmak sana ne hisset? O kadar önemli ki bu. Çok acı. Evet. Onu dokunamadım. Son anlarında yanında olamadım. Tek başına öldü. Peki şu anki bilinçli olsa neyi farklı yapardın? Ona sarılırdım. Ona şimdi sarılmanı istiyorum. Sarılabilirsin. Hadi. Hisset onu. Bak, hisset. Seni çok seviyorum anneciğim. Bir şey soracağım. Köpeğini ne zaman aldın? Köpeğimi 6 yıl önce aldım. Bu ikincisi, onu kaybettim. Evet. Tekrar bunu aldım. Tamam. Ne kadar zamandır birliktesin? 5 yıl oluyor işte bununla da, hemen hemen 5 yıl olacak. Tamam. Köpeğine karşı duygun ne? Onu seviyorum. Çocuklarımdan bir farkı yok. Ona dokunabilirsin. Dokun ona. Ona dokun. Ona dokun. Kızına söylemek isteyip söyleyemediğin ne var? Onu çok sevdiğim, elimden gelen her şeyi yaptım onun için. Evet. Ama olmadı. Peki bir şey soracağım. Ona hangi duyguyla hamile kalmıştın? Ona hamile kaldığımı bilmiyordum. Hı hı. 3 ay hamileymişim. 2 yaşına yeni girmişti. 2-3 ay bir şey olmuştu. Yani 2,5 yaşında yoktu. 1,5 yaşında yakalandı. Doktorlar 6 ay ömür biçti. Hı hı. 1 yıl yaşadı. O da bana olan düşkünlüğünden dedi doktor. Çok azmediyor, sizi çok seviyor, dayanamıyor üzülmenize dedi. Onu dünyaya getirdiğin anı hatırlıyor musun? O günü hatırlıyor musun? Evet, çok güzel. Önce korkmuştum. Neden? İstiyorum, şimdi ben ne yapacağım, nasıl sorumluluğunu alacağım demiştim ömür boyu. Onu bir daha söyle. Ne demiştin? Sorumluluğunu nasıl alacağım bu çocuğun demiştim. İstiyorsun, oyuncak değil ki kenara at, sıkıldım diyemezsin dedim. Nasıl bir korkusu vardı? Bakamayacağım korkusu vardı. Hı hı. İyi bir anne olamayacağım. Nasıl bir anne oldun? O 1,5-2 sene. Bilmiyorum. İyi bir anne oldum herhalde.
Çok güzel baktı. Ama kanser oldu. Hı. Annesi olarak beni çok sevdi. Bana hep güç verdi. Evet. Ve beni anladığını söylüyor. Evet. Annem çok güçlü diyor. Hı hı. Baksa annesi için ne söyler? Sırtındaki yükleri atmasını söyler. Evet. Ve ne bekler annesinden? Ne ister? Zaten çok sevgi dolu bir insanım. Evet. Yaşantısında. Niye öğrendi? Cansu, aileyi, Evet. anne sevgisini, baba sevgisini Evet. bana sarılmak istiyor. Evet. Hadi. Tek istediği bu. Sarıl şöyle 1-2 dakika zihninde canlandır hadi. 2 dakika kendindesin. Ben bir şey sormayacağım. Kardeşlerine de sarılmamı istiyor. Hı hı. Onları sevdiğimi biliyor ama sarılamadığımı da biliyor. Hmm. O yüzden mi? Hadi bak bir şeyler söylüyor sana dinle. Onlara sarılmamı söylüyor. Hı hı. Sevgimi sarılarak hissettirmemi söylüyor. Peki sarılmıyor muydun ya da az mı sarılamıyor muydun? Nasıl oluyordu? Ya da neden sarılmıyordun diğerlerine? Kucağıma alamadım. Hı hı. Onları da almıyorum. Hı. Orayı biraz açar mısın? Kucağına alamadığın için diğer çocuklarına karşı davranışın nasıl oldu? Çok kötü oldu. Evet. Ne Onu, yaptın? onu suçladım. Evet. 3 yıl cici annesi baktı. Hı hı. Onun da vicdan azabı var. Sen o zaman neden doğruya bakamadın? Çünkü doktorlar kardeş yapmamı söylediler. İlk nakli yapacağız dediler. Hı hı. Çünkü bilmiyorum. Her şeyini cici annesi biliyor. Hı hı. Peki onun sana davranışları nasıl? O hep neden istenmediğini söylüyor bana. Neden ben hep istenmeyen bir çocuk olduğumu zannediyorum ben diyor. Sence doğru zannediyor mu? Evet. Ona bir şey söylemek ister misin? Bütün kalbinle. Hepsini çok seviyorum. Çok asi oldu. Aldım karşıma konuştum. Dedim ki bak kızım böyle böyle böyle. Hani seni suçladım. Şimdi anlıyorum anne dedi. Özür diledim ondan. Seni affediyorum anne dedi o da. Evet. Sonra düzeldi zaten. Evet. Her şeyini bıraktı. Evet. Kendine de teşekkür et bunu yaptığın için. Yapabildiğin için. Kendime teşekkür Fark ettiğin için. Hı hı. Hep başkalarıyla mesaj gönderdi bana. Evet. Bana gelmedi rüyalarıma. Ama hep bir başkalarıyla rüyalarında bana mesaj gönderdi. Dedim ya aslında rehber varlıklarımız işte o ruhlar, onlar. Onlar mesaj veriyor. Hep verecek. Bundan sonra da. Daha sonrası için de yaşamında. Son bir şey söyler misin? Çünkü o senin hayatında hep olacak. Gelecekte de. Mesajlar almaya devam edeceksin. Evet. Her zaman. Mesajlarla geldim zaten bu zamana kadar. Evet. Babasını bu kadar düşünmemem. Hı hı. Kendimi de kardeşlerini düşünmem. Hı hı. Değer ver diyor. Ya da daha çok mu değer ver diyor. Daha çok Hayır. sarılma. Kendine ve kardeşlerime daha çok değer ver diyor. Hı hı. Kimseyi yüzüstü bırakamaz. Hı hı. Yarı yolda da bırakamaz. Sonuna kadar götürür. Değer verir mi?
değer verir. Tamam. Tamam. Sadece zihninde canlandır. Hiç yargılama. Olur olmaza girme. Sadece zihninde o hayali kur. O kadar. Şimdi teşekkür et her şey için kendine. Teşekkür ediyorum. Her şey için kendine teşekkür et. Şöyle derin bir nefes al. 5 dakika içinde kendisine dönecek. Duyguya henüz biraz daha girecek duygulara. Bir yaşasın. Acele etmeyelim. 15 dakika sonra görüşüyoruz. Hadi bakalım. Zihni sabote ediyordu, kontrol ediyordu, bırakamıyordu, duyguya giremiyordu. Aynen. O yüzden bazen durumlarda, öyle durumlarda nefes terapisini uyguluyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Benim mesleğim. Yani ben nefesin üniversitesini okumuşum. Hastalara yıllarca ben nefes aldırmışım. Bu benim zaten ilk görevim. Neyse. O yüzden şimdi nefes eğitimleri veriyorum. Yine online olacak. Bilginiz olsun. Eğer isterseniz grubumu kuracağım. Güzel ruhlar, spiritüel yolculuğunuzda sizler için sevgiyle hazırladığımız bitiş kartlarımızda bulunan videoları izleyerek hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açarsanız şifa yolculuğunuz daha hızlı ve kolay olacaktır. Teşekkürler.